Osman Ertürk Özel, özel avukatlık danışmanlık kurucu ortağıyım. Ankara'da ve Türkiye'nin hemen her yerinde yerli ve yabancı müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız. Esasında startup hukukunu başlı başına bir hukuki alan olarak, ana akım bir hukuk alanı olarak en azından tarif etmek pek mümkün değil. Ana akım hukuk alanı dediğimiz bazı alanlar vardır bizim hukukçular olarak. Bunlar genelde hukuk fakültesinde olmazsa olmaz dersler olarak verilen hukuk alanlarıdır. Yani bir ceza hukuku, bir borçlar hukuku, bir ticaret hukuku, bir idare hukuku ana akım hukuk alanı olarak bildiğimiz alanlardır. Ve genelde bunlar belli başlı bazı mevzuatlara dayanır. Startup hukuku ise aslında bu seviyede bir hukuk alanı olmamakla birlikte birden fazla hukuk alanından ve bir kısım pratiğin doğurduğu hukuki uygulamalardan doğarak ve onların birleşiminden ortaya çıkan karma bir hukuk alanı denilebilir. Yani siz startup hukukundan bahsettiğiniz zaman esasında bir nebze de olsa borçlar hukukundan bahsediyorsunuz demektir. Bir nebze de olsa sözleşme hukukundan ve ticaret hukukundan bahsediyorsunuz demektir. Startup hukuku biliyorum, startup hukuku alanında hakimiyetim var, bu alanda tecrübem var diyen bir hukukçunun özellikle sözleşme hukuku, borçlar hukuku ve ticaret hukuku alanında ciddi bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Ancak startup hukuku büyük çoğunlukla bir yabancılık unsuru da içeriyor. Çünkü startuplar ya bir noktadan sonra yabancı tüzel kişilikler olarak yoluna devam ediyorlar ya da yabancı tüzel kişiliklerden ya da gerçek kişilerden yatırım alma yoluna gidiyorlar. Bu da özellikle startupların geliştiği temel bazı ülkelerin de yabancı hukuk alanları olduğu göz önüne alındığında Türkiye'deki startup hukukunun belirli bir seviyede de olsa yabancı hukukla olan bağını ortaya koyuyor. Yani örnek vermek gerekirse belki bizim mevzuatımızda safe agreement dediğimiz sözleşme tipinin bir karşılığından bahsetmek mümkün değil. Belki convertible note dediğimiz sözleşme tipinin bir karşılığından bahsetmek mümkün değil. Yani biz yasa koyucunun bu alanları düzenlemediğini öngörüyoruz. Ama startup hukuku alanında çalışan bir hukukçunun bu alanlara da hakimiyeti gerekiyor. Çünkü günün sonunda bu işin kendi iç pratiğinde startup hukukunun en çok gerektiği anlar olan due diligence süreçleri, yatırım süreçleri bu alanlara dair ciddi bir malumat gerektiriyor. Bu alanda çalışan hukukçular startup hukukunun yalnızca mevzuatlarına ve temel lokal uygulamalarına değil, aynı zamanda uluslararası uygulamalarına ilişkin olarak da ciddi bir bilgi birikimine sahip olmalı. Startup alanında çalışan bir hukukçunun ileri seviyede İngilizce bilmesi ve özellikle de arabuluculuklar, uzlaşmacı tavır ve bütün bu sözleşme süreçleri boyunca sözleşmelere dair hakimiyet göstermesi oldukça önemli. Sözleşmelerin yalnızca yazılması değil, sözleşmelerin incelenmesi, yorumlanması ve temsil edilen müvekkil lehine sözleşmelerle alakalı uzlaşma görüşmeleri yapılması ve temsil edilen müvekkil eğer ki bir girişimci ise girişimciler açısından, yatırımcı ise yatırımcılar açısından maksimum faydanın alınması startup hukukunun olmazsa olmazları. Bununla birlikte ben kendi adıma startup hukukunun bazı harici gereksinimleri olduğu kanaatini de taşıyorum. Bu kanaat aslında şu şekilde. Günün sonunda startuplar adından da anlaşılacağı üzere aslında çoğu zaman işin başında olan bazı girişimler. Bu girişimler işin başındayken bazı yatırımlar alıyorlar ve ciddi yatırım süreçleri geçiriyorlar. İşte bu süreçlerde yatırımcılar verdikleri paranın karşılığında daha fazla hak sahibi olmaya çalışırken girişimciler de daha fazla para almaya çalıştıkları bir sürece giriyorlar. Aslında hukukçuların buradaki görevi startup hukukunun gereği olarak bu girişim süreçlerinde, bu yatırım süreçlerinde işin doğası gereği hem girişimcinin var olduğu hem de yatırımcının kazanmaya devam ettiği bir kazan-kazan sistemini ortaya koyan bir hukuki birikimle hareket etmeleri. Yani sadece bunu yaparsan kötü bir sonuç doğar, şöyle yaparsan senin için iyi olmaz gibi uyarılarla değil de aynı zamanda her iki tarafı da ortak bir uzlaşı masasında buluşturacak tecrübeyle hareket etmek, yalnızca borçlar, ticaret ve sözleşme hukukuna dair hakimiyetin ötesinde bazı bilgi birikimlerini ortaya koyabilecek olan hukukçulara ait bir kabiliyet denilebilir. Buradan baktığımızda
startup hukukunun günden güne gelişen bir hukuk alanı olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü uygulama ve pratik arttıkça buna dair artık genç hukukçuların bilgisi ve ilgisi de artıyor. Öyle ki bugün artık Türkiye'nin önde gelen hukuk fakülteleri kendi ders programlarına startup hukuku başlığı altında ya da girişim hukuku başlığı altında dersler alıyorlar ve birçok pratikten gelen uzman avukat bu alanda dersler vermeye gayret ediyor. Bu da aslında startup hukukunun günden güne gelişen ve yaygınlaşan bir hukuk alanı olduğunu da ortaya koyuyor kanaatinde. Girişimler açısından hukuki danışmanlık olmazsa olmaz bir mesele. Çünkü biz çoğu zaman uygulamada baktığımızda girişimciler oldukça genç arkadaşlardan oluşuyor. Tabii ki bununla birlikte birçok orta yaşlı veya orta yaş üstünde de girişimci mevcut. Ama özellikle genç girişimci olan arkadaşlarımız hukuki hizmet alma noktasında hayli noksan kalıyorlar. Bu da aslında kendi girişimlerine yeterince sahip çıkamadıkları bir atmosfer yaratıyor ve bunun bedelini maalesef ki ilerleyen süreçlerde kendi girişimlerine aktardıkları onca emeği zayi ederek ödemek durumunda kalabiliyorlar. Şöyle bahsetmek ve özetlemek isterim. Girişimin bir girişim olarak ortaya çıktığı ilk andan itibaren aslında bir hukuki desteğe ihtiyacı var. Ne demek istiyorum? Girişimler genelde belirli bir fikrin etrafında odaklanmış oluyor. Ama bu fikir çoğu zaman tek bir kişiye ait olmuyor. Ya da fikir tek bir kişiye ait olsa da onun pratik edilmesi tek bir kişiye ait olmuyor. Biz girişimleri incelediğimiz zaman genelde bir ortaklık yapısı görüyoruz. Bu ortaklık yapısı kimi zaman bir arkadaşlıktan kaynaklı oluyor, kimi zaman bir akrabalıktan kaynaklı oluyor ama çoğu zaman bir insani diyaloğa dayanıyor. Ama bu insani diyaloglar en nihayetinde hukuki bir zemine oturtulmadığı müddetçe özellikle büyüyen girişimlerde yarın öbür gün ciddi hukuki sorunlara da sebebiyet verebiliyor. Buradaki ortaklık yapılarının belirli bir hukuki zemine oturtulması, buradaki girişimin belirli bir hukuki zemine oturtulması ve girişimin ilk gününden itibaren önleyici hukuki danışmanlık hizmeti dediğimiz hizmete muhatap edilmesi aslında ilerleyen süreçlerde girişimlerin daha iyi neticeler almasına vesile oluyor. Yani bir girişim bir fikir olarak ortaya çıktığında, örnek vererek ilerlemek istiyorum. Bir limited şirket olarak mı yoluna devam etmeli yoksa bir anonim şirket olarak mı yoluna devam etmeli? Burada biz örneğin anonim şirket olarak yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama çoğu girişimi incelediğimiz zaman girişimlerin yalnızca birkaç 10 bin lira eksik masraf yapabilmek için limited şirket kurarak yoluna devam ettiğini görüyoruz. Ama bu ilerleyen süreçte alınacak yatırımları zorlaştıran bir periyot oluşturuyor. Ama ilk baştan itibaren ortaklık yapısına daha müsait olan anonim şirket yapısıyla kurulmuş bir girişim ortada olduğunda ve bu girişim ilk günden itibaren bir hukuki danışmanlık alarak kendi personelleriyle olan iş sözleşmelerini, kendi abonelik sözleşmelerini, kendi kiralama sözleşmelerini, kendi satın alma ve tedarik sözleşmelerini başlı başına bir hukuki hizmet dahilinde yürütmeye başladığında esasında yarın öbür gün yatırıma çıkıyorum dediğinde yatırımcının karşısına çok daha dört başı mamur bir şekilde gelmiş oluyor. Çünkü biz biliyoruz ki bütün yatırımcılar yatırım yaptıkları girişimleri inceliyorlar. Ve yatırımcılar bu girişimleri incelerlerken yalnızca fikrin ne kadar iyi olup olduğuna odaklanmıyorlar. Zaten fikrin iyi olup olmaması meselesi öncelikli bir araştırma konusu. Yatırımcılar buraya bir yatırım kararı almışlarsa artık bizim uygulamada deep dive dediğimiz hem teknik hem finansal hem hukuki denetimleri yapıyorlar. Girişimlerin teknik olan yönlerindeki başarıları artık onların hem finansal hem de hukuki olarak da sorgulanmalarını gerektiriyor. Finansal sorgulamasını da tamamlayan bir girişim günün sonunda hukuken de inceleniyor. Hukuki inceleme raporları yazılıyor kendileri hakkında ve bu raporlar yatırımcıların önüne gittiği zaman yatırımcılar bu girişimin ne kadar riskli olup olmadığını yalnızca fikri tutar ya da tutmaz açısından değil, aynı zamanda bu şirketle olan ortaklığımız yarın öbür gün yatırımcı olarak bize veya bizim bağlı bulunduğumuz diğer şirketlere veya grup şirketlere de zarar verebilir noktasından inceliyorlar. Dolayısıyla özellikle pazarlık masasında, yatırım turlarında girişimcinin elini kuvvetlendirecek şeylerden en önemlisi de aslında bence dört başı mamur bir
finansal ve hukuki tabloya sahip olmak. Bu hukuki tabloya nasıl sahip olunur? Bu hukuki tabloya sahip olabilmek için ilk gününden itibaren önleyici hukuki danışmanlık hizmeti almış bir girişim olmakta fayda var. Böyle olunduğu anda usulüne uygun bir şirket kurmuş olursunuz. Böyle olunduğu anda usulüne uygun bir şirket esas sözleşmeniz olur. Usulüne uygun bir ortaklık sözleşmeniz olur. Ve bütün yaptığınız kiralamalar, satın almalar ve bugüne kadarki bütün ortaklarınız bu işlere uygun olarak sizin şirketinize katılmış ve ortak olmuş olur. İlerleyen süreçteki yatırım turlarında da bunun büyük faydasını görürsünüz. Önleyici hukuki danışmanlık hizmeti almak ilk başta girişimler için aslında pek de gereği olmayan lüzumsuz bir harcama olarak görülebilir. Ama ilerleyen süreçlerde birkaç milyon dolardan başlayan değerlemelerle en az bir ticket size'ın 50 bin, 100 bin dolar olduğu bir ekosistemde bir önleyici hukuki danışmanlık almanın işte birkaç 10 bin lirayla tarif edildiğini düşündüğümüzde aslında yarının riskini bugünden minimize etmek noktasında önemli bir adım atılmış olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla ben girişimcilerin yalnızca hukuki destek almak noktasında da değil, mali müşavirlik hizmeti almak noktasında da tıpkı bir avukatla çalışılması gibi hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz daima girişimcilere şunu tavsiye ederiz. Öncelikle bir mali müşavir bulun ve bu mali müşavir bu işten anlayan bir mali müşavir olsun. Daha sonrasında kendinizle çalışması için anlaşmak üzere olacağınız avukatın mali müşavirinizle de sıkı çalışabilecek bir avukat olmasına da dikkat edin. Çünkü avukatların ve mali müşavirlerin eş zamanlı ve koordineli çalışmaları en çok hizmet sağladıkları mükelleflere yani müvekkillere fayda sağlayacaktır. Mükellef olarak siz mali müşavir nezdinde iyi bir şekilde temsil ediliyorsanız, müvekkil olarak siz avukatınız nezdinde iyi bir şekilde temsil ediliyorsanız ve bütün dosyalarınız, bütün hazırlıklarınız, bütün sözleşmeleriniz eksiksizse, siz de kendi fikrinize güveniyorsanız, yatırım turlarında önleyici olarak aldığınız bu hizmetlerin karşılığını fazlasıyla ve çarpan etkisiyle göreceğiniz kanaatindeyim. Aslında bu konudaki bütün fikirlerimi son olarak kısaca özetlemem gerekirse, girişimcilerin yalnızca fikirlerine ve ürünlerine güvenmeleri maalesef ki yeterli değil. Girişimciler bu fikirlerine ve çok inandıkları ürünlerine sahip çıkabilmek için her zaman için bir avukatla ve bir mali müşavirle birlikte hareket etmek zorunda. Çünkü avukat ve mali müşavirin sağlayacakları önleyici danışmanlık hizmetleri aslında bu girişimler için olmazsa olmaz bir mesele. İyi bir avukatı veya iyi bir mali müşaviri nasıl bulabilirim sorusu ise tabii ki oldukça önemli. Bu noktada referanslar devreye giriyor. Bu alanlardaki çalışan avukat ve mali müşavirleri yine kendi çevrenizdeki girişimlerden ve onlara sağlanan hizmetlerin kalitesinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu alanda kaleme alınan makaleleri, röportajları ve benzeri yayınları takip ettiğinizde de bu alanlarda çalışan avukatları ve mali müşavirleri bulmanız da hayli kolay olacaktır. Aslına bakarsanız doğru olarak kullanıldığında yalnızca LinkedIn bile sizin için bu alandaki doğru danışmanı bulmak açısından oldukça faydalı bir araçtır diyebilirim.